Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır duvar elemanları ile alakalı su testi yapmak istiyorum. Ancak vakit bulamadığımdan sürekli erteliyordum bunu. Ta ki bir şantiyemde şartname gereği Yutong yani gaz beton kullanmak zorunda kalana dek. Daha önce bahsetmiştim. Karadeniz bölgesinde bulunduğumuz için Yutong'un bu bölgeye uygun olmadığını düşünüyorum. Bazı kamu işlerinde tabii kullanmak zorunda kalıyoruz. Şimdi testimizde bir adet tuğla, bir adet yutong, bir adet de beams kullandık ve bunları suya karşı davranışını inceledik. Sonuçlar gerçekten inanılmazdı. Beni şaşırttı yani. Elemanlarımızı önce kalorifer üzerinde 48 saat boyunca kurumaya bıraktık ve bu süre sonunda kuru ağırlıklarını tarttık. Sonra elemanlarımızı 24 saat suyun içinde beklettik ve yine bu süre sonunda yaş ağırlıklarını tarttık ve ne kadar su çektiklerine baktık. Bir de ek olarak benim merak ettiğim bu duvar elemanları sudan çıkarıldıktan 24 saat sonra çektikleri suyun ne kadarını direne ettikleriydi. Şimdi sonuçlarımıza geçelim. İlk olarak tuğlayı inceleyelim. Tuğlanın kuru ağırlığı 2184 gram geldi. Yaş ağırlığı ise 2588 gram geldi. Tuğlanın çektiği su miktarı 404 gram. Yani kendi ağırlığının %18'i kadar su çekmiş. 24 saat sonra tuğlayı tekrar tarttığımızda çektiği 404 gramın 72 gramını direne ettiğini gördük. Yani çektiği suyun yine yaklaşık %18'ini direne etmiş. Yani %18 su çektiyse çektiği suyun da %18'ini direne ettiğini gördük. Şimdi ikinci olarak Yutong'u inceleyelim. Genel değerlendirmeyi incelemeden sonra videonun sonunda yapacağım. Şimdi Yutong'da yine aynı işlemleri yaptık ve Yutong'un kuru ağırlığı 5244 gram geldi. Yaş ağırlığı ise 8648 gram geldi. Yutong'un çektiği su 3404 gram, yani kuru ağırlığının %65'i kadar su çekmiş. 24 saat sonra Yutong'u tekrar tarttığımızda çektiği 3404 gramın 212 gramını direne ettiğini gördük. Yani çektiği suyun yaklaşık %6'sını direne etmiş. Son olarak da Beams'e bakalım. Beams'in kuru ağırlığı 11.142 gram. Yaş ağırlığı ise 12.840 gram geldi. Beams'in çektiği su miktarı 1698 gram, yani kuru ağırlığının yaklaşık %15'i kadar su çekmiş. Yine 24 saat sonra Beams'i tekrar tarttığımızda çektiği 1698 gramın 400 gramını direne ettiğini gördük ve yani çektiği suyun %23'ünü direne etmiş. Şimdi tablodan gördüğünüz üzere sonuçlar inanılmaz. Beni çok şaşırttı. Yutong hem en çok suyu çeken hem de çektiği suyu bünyesinden uzaklaştıramayan bir gözenek yapısına sahip. Yutong'dan sonra beni en çok şaşırtan tuğla oldu. Tuğla neden şaşırttı? Şimdi görünüş itibariyle bir de yapı itibariyle hem sert, rigid ve gözeneksiz bir yapıya sahip. Ama çektiği su miktarına şaşırdım. Daha az olmasını beklerdim. Ama yine de Yutong'a göre iyi bir performans sergilemiş. Gelelim Beams'e. Beams görünen o ki benim için en ideali bu. Çünkü Beams yapısında bulunan pomzadan ve gözenekli yapısından dolayı çok su çekeceğini zannediyordum. Ancak yüzde olarak tuğladan bile daha iyi performans sergiledi. Hem daha az su çekti hem de çektiği suyu tuğla ve Yutong'dan daha hızlı direne etti. Benim burada tabii favorim Beams oldu. Şimdi diyeceksiniz ki Yutong ve tuğlayı bu kadar eleştirdin de ya bunların hiç mi olumlu yanı yok? Var tabii ki, zaten ona göre üretilen ürünler bunlar. Her ürünün gerek kullanış, gerek işçilik, gerekse ısı yalıtımı açısından artıları ve eksileri var. Isı yalıtımı açısından bakarsak mesela bu üçünü karşılaştıralım. Yutong'un ısı iletkenlik katsayısı yani lambda değeri 0,08 lambda bölü metre Kelvin. Beams'in ısı iletkenlik katsayısı 0,18 watt bölü metre Kelvin. Tuğla'nın ısı iletkenlik katsayısı ise ortalama 0,40 watt bölü metre Kelvin'dir. Yani ısı yalıtımı açısından en az ısı geçişine müsaade eden Yutong'tur. En çok geçiş ise tuğlada oluyor. Buradan hareketle şu yorumu yapabiliriz. Yani ısı ve ses yalıtımı önceliğimiz olan işlerde Yutong kullanabiliriz.
Hem taşıyıcılık hem de yalıtım arıyorsak ben olsam BIMS kullanırım. İkisi de mevcut kendisinde. Tuğla zaten kullanımı yaygın bir ürün. Yani şimdi bulunduğumuz bölgenin zaten iklim şartına göre, yapının türüne göre, temin maliyetine göre bu ürünlerin kullanımına karar veriyoruz. Yani örnek vereyim, biz şimdi şantiyemizde Yutong kullandık ama Yutong'un ısı yalıtımı özelliği sayesinde biz binaya zaten yalıtım yapmak zorunda kalmadık. Ama dediğim gibi yağışlı bölgelerde Yutong'un kullanılması doğru değil. Çünkü çektiği suyu bırakmıyor ve sıva boyadan sonra bu sürekli yıllarca kusmaya devam ediyor. Gene taşıyıcılık ve su açısından en iyi BIMS gibi görünüyor. Ama tabii bunda da temin süreleri dikkate alınıyor ya da maliyet dikkate alınıyor. Evet arkadaşlar, yani size Tuğla, Yutong ve BIMS'in yani artı ve eksilerinden bahsettim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.